Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz bugün. Sizlere büyülü bir saray ve mirasçısının hikayesini anlatacağım. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlenmeler. Uzak diyarlarda, sessiz ve büyüleyici sahillere bakan, geniş topraklara sahip büyük bir ülke varmış. Bu ülke, konumu gereği diğer yerleşim yerlerinden uzakta, yalnızca denizle komşuymuş. Bu ülkede halkı yöneten kendine has yasalar varmış. Bunlardan en önemlisi ise vasiyet kanunuymuş. Bu yasa, babaların çocuklarına vasiyet yazmasını şart koşarmış. Bu vasiyetlerde çocuklara bazı öğütler ve talimatlar verilirmiş. Ve bu vasiyetleri yerine getirmek çocuklar için zorunluymuş. Eğer biri vasiyeti yerine getirmezse, ya hapse atılır ya da biri zarar görürse ağır ceza alırmış. Bu gelenek, ülke halkı arasında uzun yıllar boyunca hiç sorgulanmadan devam etmiş. Yine, bu ülkede yaşayan genç bir adam varmış. Babası ve dedelerinden akıl ve bilgelik miras almış. Varlıklı bir ailede büyümüş, kardeşi yokmuş. Annesi ve babası öldüğünde, vasiyetlerle ilgilenen kurul belgeleri incelemiş. Babasının vasiyetinde şöyle yazıyormuş: "Malım, şu kişiler arasında eşit olarak dağıtılsın." Oğluna ise yalnızca çok az bir şey bırakılmış. Babası vasiyetinde isimlerini tek tek yazmıştı. Sonra da şöyle eklemişti: "Oğlumun ise onu zengin edecek kadar aklı, onu doyuracak kadar hikmeti vardır. Bu yüzden malıma ihtiyacı yoktur." Genç adam, babasına karşı büyük bir öfke duydu. Diğer mirasçılarla konuşup onları ikna etmeye çalıştı. Bu malın asıl kendisine ait olduğunu söyledi. Fakat onlar hiçbir şey vermeyi kabul etmedi ve şöyle tehdit ettiler: "Talebine devam edersen seni muhafızlara şikayet ederiz ve bu da seni hapse sokabilir." Günler, yıllar geçti. Genç adam evlenmeyi de reddetti. Çünkü bir gün evlat sahibi olursa ona haksızlık etmekten korkuyordu. Tıpkı babasının kendisine yaptığı gibi. Zamanla yaşlandı ve artık onun da bir vasiyet yazması gerekiyordu. Ama kafası çok karışıktı. Çünkü ne varis bırakabileceği biri vardı, ne de az bir serveti. Aksine oldukça zengindi ve bu malı birine bırakmak zorundaydı. Halk arasında onun vasiyeti büyük merak konusu olmuştu. Herkes merakla soruyordu: "Acaba bu servet kime kalacak?" Adam öldükten sonra vasiyeti açıldı. Sağlığında bitkilerden şifa dağıtan, yanında çırak olarak çalışan yetenekli ve zeki biri vardı. Tüm gözler büyük bir merakla metni okuyan görevlinin üzerindeydi. Orada yazanlara göre adam tüm servetini Hayyam adındaki çırağına bırakmıştı. Fakat bir şartla: Hayyam'ın bu mirası alabilmesi için büyülü sarayda çalışması gerekiyordu. Bu sarayın sahibi bilinmiyordu. Nesilden nesile vasiyetlerle devredilirdi. Ve söylentilere göre bu saraya sağ giren ya sakat kalıyor ya da bir daha hiç dışarı çıkamıyordu. Buna rağmen şehir halkı bu saraya sahip olmayı çok isterdi. Çünkü içinde eşi benzeri olmayan hazineler vardı. Hayyam eğer sağ salim çıkarsa tüm mirası alacaktı. Ama sakatlanırsa hiçbir şey alamayacak, servet ihtiyaç sahipleri arasında dağıtılacaktı. Hayyam'ın başka seçeneği yoktu. Çünkü vasiyetleri uygulamak şehirde yasal olarak zorunluydu. Böylece Hayyam, yanında birkaç eşya ile birlikte büyülü saraya taşındı. Kapıyı çaldığında, kapıyı açan kişi şüpheli ve kuşkucu gözlerle ona baktı ve sordu: "Sen Hayyam mısın?" Genç adam saygıyla cevap verdi: "Evet, efendim." Sarayın sahibi, Hayyam'ın haline hayretle baktı. "Yoksulluğun ve bu perişan görüntün yetmedi mi de bu saray sana kaldı?" dedi küçümseyerek. Sonra da ona ayakkabılarını çıkarmasını ve sarayın dışına fırlatmasını emretti. Çünkü bu sarayda kimsenin ayakkabıyla dolaşmasına izin yoktu. Hayyam içeriye alındı. Sarayın sahibi,
onu uzak bir bahçedeki küçük bir odaya götürdü. Orası, insanların yaşadığı yerlerden uzaktı. Sonra ona işin ne olduğunu anlattı. Bahçede çalışacaktı. Ama ne yapacağı tam olarak belli değildi. Toprağa sürecek, ürün toplayacak, tohum ekecekti. Hem de sarayın bütün bahçelerinde. Ve karşılığında para yoktu. Yalnızca yemek ve barınma. Ama Hayyam, bunların hiçbirine aldırmadı. Zenginlik, servet umurunda değildi. Saray sahibinin küçümseyici sözleri mi? Onlara da kulak asmıyordu. Çünkü şehirde yıllardır böyle lafları işite işite alışmıştı. İlk gün odasından hiç çıkmadı. Akşama doğru saray sahibi yanına geldi. Sert bir dille uyardı. Çalışmamak seni yemeksiz bırakır. Eğer tekrarlanırsa daha ağır cezalarla karşılaşırsın. Yine de o gün yemeğini odasına getirdi. Ve şöyle dedi. Sarayda bir kural vardır. Yemeğini, işini bitirdikten sonra kendin alırsın. Hayyam yemeği yedi. Ve yemeğin tadı olağanüstüydü. Sanki ömründe böyle bir lezzet hiç tatmamıştı. Doymamıştı. Biraz daha almak için yemekhaneye gitti. Ama kapalıydı. Kapının önünde bekleyen bir kalabalık dikkatini çekti. Bir sürü çalışan, hepsi yemeğin açılmasını bekliyordu. Hayyam şaşkına döndü. Bu kadar çok insan mı vardı bu sarayda? Her ne kadar bu sarayda yapılan işler karşılıksız, yani parasız da olsa. Hayyam bunu umursamamıştı. Ama aklından bir şey çıkmıyordu. Yemek. Bütün gece boyunca sadece yemeği düşündü. Ne zaman tekrar yiyecekti? Nasıl? Ertesi gün işini hızlıca tamamladı ve yemek salonunun açılmasını beklemeye başladı. Saat gelir gelmez kalabalıkla birlikte kapıya koştu. Kapı açılır açılmaz içeri daldı ve yemeye başladı. Doymak bilmeden, durmaksızın. Kapı kapanana kadar durmadı. Yemekhaneden çıktığında bile zihni hala yemekle meşguldü. Ve ertesi gün yine aynı döngü. Derken bu durum bir ay boyunca böyle sürdü. Hayyam artık fark ediyordu. Bu sadece açlık değildi. Bu bir tür bağımlılık, hatta büyüydü. Sarayda bir şey vardı. İnsanın iradesini ele geçiren bir şey. İşte sarayın gerçek büyüsü buydu. Bazıları yemeğe tutsak oluyordu. Bazıları ise kadınlara. Bu sarayda hepsinden vardı. Ve bir kere içine giren, çoğu zaman sağ çıkamıyordu. Hayyam kendi kendine karar verdi. Bu sarayın sırrını çözeceğim. Ne var bu duvarların ardında? Neden kimse burada özgür değil? Geceleri, herkes uyurken sessizce dolaşmaya başladı. Saray çok genişti. Bahçelerle çevrili, dağınık odalar. Her odanın etrafı, büyüklüğüne göre değişen bahçelerle sarılıydı. Bir gece, yürürken uzakta dikkatini çeken bir şey oldu. Güzel bir kız, iki eli bağlanmış, bir sandalyede zincirlenmiş şekilde oturuyordu. Hayyam yavaşça yaklaştı. Gözleri onun gözlerine kilitlendi ama tam o anda, arkasından güçlü bir el onu tuttu ve durdurdu. İlerlemesine izin vermedi. Hayyam arkasına döndüğünde, karşısında dev gibi güçlü bir adam belirdi. Adam sertçe şöyle dedi. Eğer o kıza bir daha yaklaşırsan, onun gibi olursun. Sonra Hayyam'ı kolundan kavradı ve onu büyük bir kuvvetle geriye itti. Hayyam yere düştü. O andan itibaren, Hayyam artık yemek düşünmez oldu. Aklında sadece o güzel kız vardı. Ve içinden geçirdi. Acaba o da sarayın büyüsünün bir parçası mı? Ama sonra düşündü. Eğer o kız da bu büyünün bir parçası olsaydı, o dev adam onunla konuşmasına neden engel olsun ki? Hayyam, onun kim olduğunu ve hikayesini öğrenmeye kararlıydı. Onunla konuşmamın bir yolunu bulmalıydı. Gece boyunca plan yaptı, düşündü. Defalarca gidip geldi. Sonunda yorgunluktan bitap düşüp, güzel ve büyük bir ağacın gölgesine oturdu. Başını kaldırıp ağaca bakarken bir şey hatırladı.
Bu ağacın farklı bir özelliği vardı. Çünkü şehirde bu ağacın özünden yapıştırıcı yapabilen tek kişi Hayyam'dı. O gece çalışmaya başladı. Ağacın özünü çıkardı. Yapışkan kıvamlı sakızı hazırladı. Sonra yaprakları toplayıp tüm vücuduna yapıştırdı. Görünüşünü tamamen değiştirdi. Adeta bir ağaç parçasına dönüştü. Güneş doğmadan 1 saat önce sessizce kıza doğru yaklaştı. Ağaçların arasına saklandı. Kimse onu fark etmedi. Saatler geçtikçe güneş yükselirken o bir kadın beliriverdi. Hayyam onu dikkatle izliyordu. Bu kadın elinde yemek taşıyordu ve görünüşe göre bekçiler onu tanıyordu. Kadın yavaşça yürüyerek kızın olduğu yere geldi. Bekçiler ona kapıyı açtı. Kadın kıza yemek yedirmeye başladı. Sonra yumuşak bir sesle sordu. "Biraz dışarı çıkmak ister misin?" Kız başıyla "Evet" dedi. Kadın hemen bekçilere işaret verdi. Ve bekçiler zincirli sandalyede oturan kızı olduğu gibi taşıdılar ve onu bahçedeki taş yola yerleştirdiler. Bekçiler kıza yardım ederek onu yürütmeye başladılar. Sonra kapıyı kapattılar ve hepsi birlikte uzaklaştılar. Hayyam hala yaprakların arasında saklanıyordu. Ne yapacağını bilmiyordu. Beklemeli miydi? Kız geri döner miydi? Yoksa ertesi gün tekrar mı gelmeliydi? Sonunda kararını verdi. Eğer onu orada fark ederlerse cezalandırılabilirdi. Gitmeden önce yere oturdu. Bir yaprak kopardı. İnce ve keskin bir tahta parçası buldu, bir iğne gibi. Sonra o yaprağa küçük delikler açarak bir şey yazdı. "Sen kimsin?" Elinden geldiğince dikkatli bir şekilde yaprağı cam kapının altından içeri sokmaya çalıştı. Sonra üzerindeki yapraklardan kurtuldu ve geri dönüp çalışmaya başladı. Ama zihninden o kızın görüntüsü bir türlü gitmiyordu. Ertesi gün Hayyam yine aynı şeyi yaptı ve bu kez fark etti. Kızın gözleri etrafı tarıyor, birini arıyordu. Evet, yaprağı okumuştu. Ona ulaşmak istiyordu. Hayyam yaklaşmak istedi ama bekçilerden hala korkuyordu. Bunun üzerine yeni bir plan düşündü. Sarayın düzenini dikkatlice inceledi. Bekçilerin yerlerini, adımlarını, hareketlerini gözlemledi. Kız, camdan yapılmış küçük bir evde tutuluyordu. Evin 4 yanı ağaçlarla çevriliydi ve her köşesinde birer bekçi vardı. Eğer bir bekçi yüzü eve dönük duruyorsa, karşısındaki bekçi mutlaka arkasını dönmüş olurdu. Diğer 2 bekçi de benzer şekilde nöbet tutuyordu. Hayyam şunu fark etti. Bekçiler arkaları dönükken bazen 2 adım öne çıkıyor. Böylece etraflarını daha iyi görebiliyorlardı. Plan hazırdı. İlk bekçinin yüzü eve dönükken, onun tam adım attığı yere önceden hazırladığı yapışkan zamkı sürdü. Sonra bir ağacın arkasına gizlenerek beklemeye başladı. Bir anda bekçinin ayağı yere yapıştı. Çünkü Hayyam'ın hazırladığı sakız gerçekten çok kuvvetliydi. Bekçi kurtulmaya çalıştı ama ses çıkarmaktan korktu. Çünkü eğer saray sahibi duyar ve öğrenirse başına büyük bir bela gelebilirdi. Bekçi ayağını yerden kurtarmaya çalıştı ama nafile. Yerinden kıpırdayamıyordu. Hayyam bu fırsatı değerlendirdi. İlk bekçinin meşguliyetinden faydalanarak aynı tuzağı diğer 3 bekçi için de uyguladı. Böylece camdan eve giden yol artık açıktı. Ama Hayyam kızla doğrudan konuşamıyordu. Çünkü evin anahtarları sadece bekçilerdeydi. Bu yüzden onunla camın ardından iletişim kurmaya karar verdi. Ya yapraklara mesaj yazarak ya da dudak okuyarak. Bir süre sonra kızın dudak hareketlerini anlamaya başladı. Kızın adı Rana'ydı ve bacaklarındaki bir hastalık yüzünden hareket edemiyor. Bu yüzden zincirlenmiş sandalyede oturuyordu. Zincirlerin amacı onun düşmesini engellemekti. Hayyam camın ardından sordu. "Neden bu odada hapis hayatı yaşıyorsun?" Rana şöyle cevap verdi. "Bu uzun bir hikaye ama şu an bu şekilde anlatamam." Sonra ona bir plan anlattı.
Kendini sandalyeden düşürecek, ardından yardım çağıracaktı. O sırada Hayyam hemen uzaklaşmalıydı ki kimse onun orada olduğunu anlamasın. Daha sonra ise bağırışları duymuş gibi doğal bir şekilde geri dönebilirdi. Rana ona tembih etti. Sakın hemen ortaya çıkma. Biraz zaman geçsin, her şey daha inandırıcı olur. Hayyam, Rana'nın planını harfiyen uyguladı. Bir süre sonra sarayda gezinir gibi bekçilerin önünden geçti. O sırada içeriden gelen bağırışları duydu. Hemen durdu ve bekçiye sordu. Bu ses de neydi? Bir şey mi oldu? Yerde yapışıp kalmış olan bekçi, ona içeriği kontrol etmesini söyledi. Kendisi kıpırdayamadığı için içeri giremiyordu. Hayyam içeri girdiğinde, Rana'yı yerde kanlar içinde buldu. Bu manzara yüreğini parçaladı. Hemen yardım için koştu, sağa sola haber verdi. Durum kısa sürede sarayın sahibine ulaştı. O da büyük bir telaşla geldi. Bekçilerin yere yapışıp kalmasına çok şaşırsa da, bu meseleyi görmezden geldi. Tüm dikkatini Rana'nın durumuna verdi. Sarayın sahibi odayı açtı ve Hayyam'ın Rana'yı tedavi etmesine izin verdi. Hayyam, ağaç yapraklarını kullanarak yaraları sardı ve doğal bir şekilde tedavi etmeye başladı. Sadece birkaç saat içinde Rana'nın durumu gözle görülür biçimde iyileşmeye başladı. Bir süre sonra saraydaki herkes bekçilerin hala yere yapışmış olduğunu fark etti. Ama sarayın sahibi bu duruma ne bir açıklama bulabiliyor, ne de bir çözüm. Sonunda Hayyam'a sordu. Neler oluyor burada? Bu nasıl mümkün? Hayyam sakince cevapladı. Bu çok nadir görülen bir durum. Böyle şeyler, Uar adlı bir bulut güneş ışığıyla kesiştiğinde olur. Güneş yansımasıyla ortaya garip olaylar çıkar. Sarayın sahibi biraz duraksadı. Sonra tekrar sordu. Peki, bu adamları kurtarabilir misin? Hayyam gülümsedi. Evet, ama sadece sabah saatlerinde mümkün. Çünkü yapıştıkları zaman da sabah saatleriydi. O yüzden aynı saatte çözülmeleri gerekir. Herkes, Hayyam'ın anlattıklarına ikna olmuş gibiydi. Birisi hariç. Rana. Çünkü o biliyordu. Uar adında bir bulut yoktu. Ama aynı zamanda şundan da emindi. Hayyam'ın bildiği şeyler sıradan bilgiler değildi. Onun içinde bir sır vardı. İnsanları etkileme ve ikna etme yeteneği olağanüstüydü. Ve içinden geçirdi. Acaba Hayyam da bu sarayın büyüsünün bir parçası mı? Tam o sırada sarayın sahibi sesiyle düşüncelerini böldü. Hayyam, bu gece Rana'nın yanında kalacaksın. Sabah olunca bekçileri tedavi edersin. Hayyam'ın yüzü aydınlandı. Çünkü artık Rana ile bekçiler olmadan, korkmadan konuşabilecekti. Ama önünde sadece birkaç saat vardı. Güneş doğar doğmaz, bekçileri iyileştirmesi ve ardından saraydan ayrılması gerekecekti. O gece, Rana'nın yanında oturdu. Yüzüne çekingen bir bakışla attı. Rana usulca sordu. Sen kimsin, genç adam? Hayyam cevapladı. Ben Hayyam. Bu sarayda çalışmak için geldim. Bekar yaşlı adamın vasiyetini yerine getiriyorum. Eğer bu saraydan sağ çıkarsam, büyük bir servet kazanacağım. Rana gözlerini yere indirerek şöyle dedi. Eğer gerçekten parayı ve buradan sağ çıkmayı istiyorsan, benden uzak durman gerek. Rana derin bir nefes aldı ve sessizce fısıldadı. Bana yaklaşan herkes, benim gibi zarar gördü. Hayyam hiç tereddüt etmeden karşılık verdi. Ama ben, senden uzak durmak istemiyorum. Ayrıca, senin bu sarayın büyüsünün bir parçası olduğunu da düşünmüyorum. Bir anlık sessizlik oldu. Sonra Hayyam yavaşça sordu. Peki, sen kimsin? Rana gözlerini kaçırarak yanıtladı. Ben, Rana'yım. Bu sarayın yasal varislerinden biriyim. Yine sustu. Ama Hayyam merakla devam etti. Ne demek istiyorsun? Yasal varislerden biri mi?
Yani bu sarayda senin de adın bir vasiyette mi geçiyor? Rana bu soru karşısında duraksadı. Ne diyeceğini bilemedi. Gözleri Hayyam'ın gözleriyle buluştu. Ve onun dürüst bakışları karşısında yalan söylemek istemedi. Birkaç saniyelik sessizlikten sonra yavaşça başını eğdi ve dudaklarından şu kelime döküldü. Hayır. Ama sonra devam etti. Bu saray eskiden dedeme aitti. Ondan sonra büyükanneme geçti. O da bu sarayı babama bırakmak istiyordu. Ama babam birdenbire öldü. Ne hastaydı, ne de bir kazaya karışmıştı. Hayyam dikkatle dinliyordu. Rana içini çekti. Babam gizemli bir şekilde öldü. Aradan yıllar geçti ve büyükannem de hayatını kaybetti. Ama ölmeden önce çok garip bir vasiyet bıraktı. Rana konuşmasına devam etti. Büyükannem tüm servetini Hasan adında birine bırakmak istemişti. Ama Hasan akılsızın tekiydi. Ne zekası vardı, ne hikmeti. Bunun üzerine amcam vasiyeti hileyle değiştirmeyi teklif etti ve benden yardım istedi. Rana içini çekerek devam etti. Ben de bir şartla kabul ettim. Amcam sarayın yönetimini üstlenecekti. Ben vasiyetle oynadım. Yani tek mirasçı ben oldum. Ve amcam resmi olarak benim onayımla sarayı yönetmeye başladı. Hayyam gözlerini Rana'dan ayırmadan sordu. Peki sonra ne oldu? Nasıl oldu da sen bu hale geldin? Ama Rana yanıt veremeden güneş doğdu. Ve bekçiler bağırarak yardım istemeye başladı. Hayyam hemen izin isteyip ayrıldı. Bekçileri yerden kurtardı ve ardından tekrar işine döndü. Günler geçti. Rana her gün Hayyam'ın dönmesini bekledi. Ama 3 gün boyunca gelmedi. Hayyam işlerine dalmıştı. Ama Rana kapısının önünde her gün onun yolunu gözlüyor ve her gelmediği an içini bir sessizlik ve hüzün sarıyordu. Zamanla yeme içmeden kesildi. Zayıf düştü, hastalandı. 10. günün sonunda artık yerinden kalkamaz olmuştu. Durumu fark eden hizmetçi, durumu sarayın sahibine bildirdi. Saray sahibi endişeye kapıldı. Çünkü dışarıdan bir doktor çağırmak istemiyordu. Bazı özel sebepleri vardı. Bunun üzerine nadir bitkiler ve hastalıklar konusunda uzman olan Hayyam'a başvurdu. Hayyam saraya geldi. Yanında bazı tıbbi bitkiler getirdi ve Rana'ya içirmesini istedi. Rana, içtikten sonra iyileşmiş gibi yaptı. Ama gitmeden önce Hayyam'a bir bakış attı. Onu bırakmak istemiyordu. Ardından hemen amcasına bir mektup yazdı. Birdenbire hastalanıyorum ve beni yalnızca Hayyam iyileştirebiliyor. Yan odama onun için küçük bir yer yaptır. Böylece hastalığım tekrarlarsa hemen müdahale edebilir. Amcası, Rana'nın durumundan korktu. Ölmesini istemiyordu. Bu yüzden önerisini kabul etti. Hemen Rana'nın odasının yakınına Hayyam için küçük bir oda inşa ettirdi. Ayrıca ona özel bir hizmetçi de tahsis etti. Gerekli bitkileri ve ihtiyaçları taşıması için. Hayyam, yeni odasının önünde oturmuştu. Gökyüzüne dalmış, hiçbir şey umrunda değilmiş gibi görünüyordu. Rana ise onun bu ilgisizliğinden büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Dayanamadı ve bekçilerden onu odasına getirmelerini istedi. Hayyam içeri girdiğinde soğuk bir ses tonuyla sordu. Sorun nedir? Görünüşe göre iyileşmişsin. Rana onun bu tavrına kırıldı ama sesini bozmadı. Otur Hayyam. Hikayenin tamamını dinlemedin. Neden sadece başlangıcıyla yargıladın beni? Hayyam başını çevirmeden yanıtladı. Bir hikayenin başı hileyle başladıysa, gerisinin ne önemi var? Rana acı bir tebessümle gülümsedi. Ama sen, hikayenin başını duymuşsan, sonunu da dinlemek zorundasın. Çünkü artık en büyük sırrı biliyorsun. Geri kalanını da bilmelisin. Hayyam sessiz kaldı. Ve Rana devam etti.
Amcam sarayın başına geçtiğinde ilk işi yeni bir yasa çıkarmak oldu. Artık burada herkes karşılıksız çalışacaktı. Tek karşılık, yemek ve barınmaydı. Bunu biliyorsun. Hayyam kaşlarını çattı. Bu akıl almaz. Peki bu kadar insan neden bunu kabul etti? Amcana ne faydası var ki? Rana iç çekti. Çünkü sarayda çalışanların çocuklarına miras kalabiliyor. Saray, çalışmayanlara miras olarak verilmiyor. Bu yüzden her aile en az bir ya da iki çocuğunu buraya çalışmak için gönderiyor. Amcam da bu umudu kullandı. Yeni yasayı çıkardı. Ve insanlar bu hayali yaşayabilmek için boyun eğdi. Zamanla büyük bir güç ve nüfuz elde etti. Hayyam, sesi biraz titreyerek sordu. Peki, sana bunları kim yaptı? Rana'nın gözleri doldu. Yavaşça yanıtladı. Amcam yaptı. Hayyam dona kaldı. Amcan mı? Rana, gözyaşlarını tutamayarak devam etti. Annem birden öldü. Tıpkı babam gibi. Hiçbir hastalık yoktu. Hiçbir kazada yaşanmamıştı. O zaman anladım. Bu vasiyet lanetli. Onu taşıyan herkesin başına felaket geliyor. Bunun üzerine amcamla yaptığım anlaşmadan vazgeçmeye karar verdim. Sarayın gerçek sahibine, yani Hasan'a verilmesini istedim. Tıpkı büyükannemin asıl vasiyetinde olduğu gibi. Ama amcam buna karşı çıktı. Rana konuşmaya devam etti. Ben ısrar ettikçe amcam bana sarayın sırlarını ve gizli hazinelerini göstermeye başladı. Sonra beni Hasan'a götürdü. Evet, o akılsız adam. Etrafında olup bitene zerre kadar ilgi duymayan biri. O sırada amcam bana sordu. Bu sarayı hak eden kim? Biz torunlar mı? Yoksa bu aptal Hasan mı? Ben de yanıt verdim. Elbette biz. Ve o cevaptan sonra işte bu hale geldim. Sana şimdi anlattığım bu sakatlık beni o andan itibaren esir aldı. Amcam bu sırrı biriyle paylaşmamdan korkuyor. Bu yüzden başıma bekçiler dikti. Geceli gündüzlü gözlüyorlar beni. Eğer kadı sakatlığımı öğrenirse beni ömür boyu vasisi altına alır. Saray başka birinin kontrolüne geçer. Ve ben ölmeden önce yeni bir vasiyet yazmak zorunda kalırım. Hayyam dikkatle dinliyordu. Sonra yavaşça sordu. Peki, sana tekrar yürüme gücünü kazandıracak şey nedir? Rana içini çekerek cevap verdi. Bilmiyorum. Ama tek istediğim, sarayın gerçek sahibine, yani Hasan'a iade edilmesi. Ve bunu yapmama yardım edecek kişi sensin. Hayyam şaşırdı. Neden özellikle Hasan? Bu sarayda onlarca çalışan var. Neden miras ona kalmalı? Rana gözlerini yere indirerek cevapladı. Bilmiyorum. Ama büyükannem vasiyetinde onu yazmıştı. Ve bu vasiyetin bir sebebi olmalı. O andan itibaren Hayyam'ın yeni görevi belliydi. Bu garip adam, yani Hasan gerçekten sarayın mirasçısı mıydı? Hayyam, bu sorunun cevabını aramaya başladı. Ama ne kadar araştırdıysa da, Rana'nın sözlerini doğrulayacak tek bir iz bile bulamadı. Bir yandan da içinden şu şüphe geçiyordu. Ya Rana bir tuzaksa, ya anlattıkları sadece bu sarayın büyüsünün bir parçasıysa, ya tüm bunlar onu görevinden uzaklaştırmak ve büyük serveti kaçırmak için kurulmuş bir oyunsa, o anda bir karar verdi. Rana'dan uzak duracaktı. Tüm dikkatini sadece işine verecek ve bu saraydan sağ salim çıkmaya odaklanacaktı. Kendini tamamen işe verdi. Rana'nın varlığını, hikayesini, gözyaşlarını unuttu. Ve bir gün toprağa sürerken bir şey oldu. Gözlerinin önünde toprak kendiliğinden kazılmaya başladı. Ve ortaya çıkan cümle Hayyam'ın kanını dondurdu. Sırrı bilip gizleyen hastalanır. Onu hiçbir şey iyileştiremez. Hayyam gözlerine inanamadı. Gördüğünü yok saymak istedi. Ama bu cümle tekrar toprağın üstünde belirmeye başladı. Ve işte o anda
Hayyam, içinden geçen tüm şüpheleri sildi. Artık emindi. Rana haklıydı. Bu sırrı bilen biri, onu saklayamazdı. Yoksa büyük bir bedel ödeyecekti. Kendi kendine fısıldadı. Yeni bir görev seni bekliyor. Hayyam, o akşam, haftalar süren sessizliğin ardından, Rana'nın yanına gitmeye karar verdi. Rana, onu karşısında görünce şaşırdı. Neden geldin? Hayyam, derin bir nefes aldı ve başından geçenleri anlattı. Toprağın kendi kendine kazıldığını ve gizemli bir cümlenin belirdiğini. Rana bir an duraksadı. Sonra fısıldadı. Demek, büyükannem haklıymış. O hep derdi ki, saray bizi dinliyor. Eminim sana yardımcı olacak başka işaretler de çıkacak. Hayyam hemen sordu. Peki, Hasan nerede kalıyor? Onunla konuşmam gerek. Rana gözlerini kaçırarak cevap verdi. Saraydan çok uzakta, demir bir çit ile çevrili, bir odada yaşıyor. Ama yaklaşanı öldürür. Hayyam, ne olursa olsun, oraya gitmeye kalkma. Ertesi sabah, Hayyam artık kararını vermişti. Hasan'ın odasını ziyaret edecekti. O yer, sarayın geri kalan kısmından o kadar uzaktaydı ki, sanki başka bir dünyadaymış gibi. Kapıya geldi. Kibarca izin istedi. Ama içeriden hiçbir cevap gelmedi. O an, içgüdüsünü dinledi. Demir çitin üzerinden tırmandı ve diğer tarafa atladı. Karşısında küçük, sade bir oda vardı. İçeri girdi ve Hasan'ı uyurken buldu. Yüzüne baktı. Sade, temiz kalpli bir adam. Anlatılan akılsız Hasan'dan eser yoktu. Sonra etrafına baktı. O odada hiçbir şey yoktu. Yalnızca yerde duran eski bir çizim. Hayyam, çizimi hızla yerden aldı ve Hasan uyanmadan önce odadan çıktı. Hiçbir iz bırakmadan geri döndü. Doğruca Rana'nın yanına gitti ve çizimi önüne koydu. Resimde ne vardı? Biliyor musunuz? Sarayın bir tasviri. Ama ilginç olan şuydu. Bazı insanlar, yüzlerinden belli olacak şekilde saf ve şaşkın görünüyordu. Diğerlerinin ise gözlerinden zeka ve bilgelik fışkırıyordu. Hayyam ve Rana resme uzun uzun baktılar ve anlamaya çalıştılar. Hayyam düşünceli bir ses tonuyla dedi ki, sanırım bu sarayın gerçek sahipleri, zengin ama zekadan yoksun insanlardı. Rana başını sallayarak ekledi. Evet. Ve galiba sarayda çalışan fakirler, asıl akıllı olanlar. Hayyam gözlerini resimden ayırmadan fısıldadı. Bu saray, saf zenginlerle zeki fakirleri bir arada tutan bir yer olmuş hep. Ve belki de bu denge sayesinde bugüne kadar ayakta kalmış. Sonra bakışlarını Rana'ya çevirdi. Ama sende ne saflık var, ne de amcanda. Peki, senin baban, büyük baban, büyük annen, onlarda bu saflık, bu şaşkınlık var mıydı hiç? Rana duraksamadan yanıtladı. Hayır, ailemde hiç kimse öyle biri değildi. Hayyam, ciddi bir ifadeyle şöyle dedi. O zaman, siz bu sarayın gerçek sahiplerinden değilsiniz. Bu resme göre, sarayın mirasçıları başkaları ve düşündüğüm kadarıyla, Hasan, bu resimdeki insanlara en çok benzeyen kişi. Demek ki, büyükannen senin hakkını değil, asıl Hasan'ın hakkını korumak için vasiyet bırakmış. Hayyam, gözlerini kısmış şekilde sordu. Peki bu saray, nasıl sizin ailenize geçti? Herkes, sarayın uzun yıllar boyunca sizin soyunuzda kaldığını söylüyor. Rana başını eğdi. Vasiyet yoluyla, babadan oğula geçecek şekilde. Gerçi bu, sarayın yasasına aykırı ama yıllardır böyle sürdü. Hayyam hemen sordu. Sarayın yasası mı? Ne demek o? Rana derin bir nefes aldı. Sarayın gerçek sahipleri kim bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Ama tek bilinen şey şu. Bu sarayın aynı ailede kalması çok tehlikeli. Çok eski zamanlarda sarayın asıl sahipleri,
buranın akıllı ve bilge birine verilmesini istemiş. Ama bir şartla. Bu saray çocuklara miras kalmayacak. Sarayın sahibi ölünce başka bir aileye geçmeliydi. Amaç, sarayın bereketinin herkese yayılmasıydı. Ve eğer bu kurala uyulmazsa, sarayın içine yerleştirilen bazı gizli şeyler kişiyi lanetliyordu. İşte bu yüzden adı Büyülü Saray oldu. Çünkü birçok kişi bu lanetle karşılaştı. Gizemli hastalıklar, tuhaf ölümler, açıklanamayan durumlar. Sonra Rana gözlerini kaçırarak ekledi. Babam da o gizemli ölümlerden birini yaşadı. Ben bacaklarımı kaybettim. Dedem kör oldu. Annem ansızın öldü. Ve amcam hiç çocuk sahibi olamadı. Bunca felakete rağmen amcam hala bu saraya sıkı sıkıya bağlı. Çünkü ben artık evlenemeyecek durumdayım. Bu da bizim soyumuzdan yeni bir varis gelmeyeceği anlamına geliyor. Yani ben ölmeden önce vasiyetime yeni bir mirasçı yazmak zorundayım. Hayyam düşündü. Sonra sordu. Peki, bu vasiyetin nasıl yazıldığını hatırlıyor musun? Rana başını salladı. Evet, aynen hatırlıyorum. Hayyam heyecanlandı. Peki, biz aynısından bir tane daha yazamaz mıyız? Rana gülümsedi. Yapabiliriz. Ama bunun için eski görünümde bir kağıt ve orijinal siyah mürekkep gerekiyor. Bunun üzerine Hayyam düşünmeye başladı. Gerekli malzemeleri nasıl bulabilirdi? Günlerce çeşitli bitkilerle, otlarla denemeler yaptı. Kağıdı yaşlı gösterecek özel bir karışım denedi. Sonunda kağıdı temizleyen özel bir bitki özü geliştirdi. Hayyam, Hasan'ın odasında bulduğu eski çizimleri aldı. Üzerlerindeki renkleri özenle sildi ve çizimleri yazısız, boş kağıtlara dönüştürdü. Artık sadece siyah mürekkep eksikti. Hayyam, zekasını ve deneyimlerini kullanarak gerekli orijinal görünümlü siyah mürekkebi de üretmeyi başardı. Hazırladığı mürekkep ve kağıtları gizlice toprağın altına gömdü. Sonra sessizce odasına doğru yürürken, Rana ona sordu. Ne yaptın bakalım bu sefer? Hayyam gülümsedi. Hiçbir şey. Sanırım efsanevi Uar bulutu yine ortaya çıktı. Rana kahkahasını tutamadı. Çünkü onun yalan söylediğini anlamıştı. O akşam Hayyam, hazırladığı kağıt ve mürekkebi Rana'ya getirdi. Ondan, büyükannesinin orijinal vasiyetini aynen yeniden yazmasını istedi. Rana, bunu büyük bir dikkatle yaptı. Hayyam da bu sahte vasiyeti aldı ve kimsenin bulamayacağı gizli bir yere gömdü. Günler geçmeye başladı. Gündüzleri Hayyam işine döndü. Akşamları ise Rana ile konuşuyor, ona yakınlaşıyordu. Ona gönlünü kaptırmıştı. Bu huzurlu günler, şehrin kadısının saraya gelmesiyle bozuldu. Kadı, Hayyam'ın görev süresinin bittiğini söylemek ve onu kontrol etmek için gelmişti. Hayyam'ı gördüğünde şaşırdı. Çünkü hala zayıf, yoksul ve yıpranmış görünüyordu. Yani sarayın sihri ona işlememişti. Hayyam kadıya sessizce bir şey verdi. Bu kağıtları sarayın içinde gömdüğüm yerde buldum. Açmadım. Kadı belgeleri açtı ve karşısında Rana'nın el yazısıyla yazılmış vasiyeti buldu. O an kadı kararını verdi. Rana'nın amcası sahtecilik yaptığı için hapsedilecek. Cezasının geri kalanını ise sarayda hizmetçi olarak tamamlayacak. Ve kadı şu kararı açıkladı. Sarayın yönetimi gerçek varise yani Hasan'a geçecek. Ama sorun şuydu. Hasan saf biriydi. Saray gibi bir yeri nasıl yönetecekti? Hayyam bir öneride bulundu. Hasan'ın miras hakkı saklı kalsın. Ama onun adına ben yönetimi devralayım. Ve o isterse serveti onun bakımı için harcansın. Fakat kadı bu teklifi reddetti. Ve sonunda Hasan'ın huzuruna çıktı. Ona sade bir soru sordu. Sana bu sarayı verdik. Peki, sen yönetici olarak kimi seçiyorsun? Hasan durdu. Etrafa baktı ve sonra parmağıyla Hayyam'ı gösterdi. Kadı,
aynı soruyu tekrar tekrar sordu. Ve her defasında, eğer Hayyam oradaysa, Hasan onu işaret ediyordu. Ama Hayyam orada değilse, Hasan hiç kimseyi seçmiyordu. Sadece boş boş bakıyordu. Bunun üzerine kadı kararını verdi. Sarayın mülkiyeti Hasan'a geçmiştir. Ama yönetimi, onun seçtiği kişi olan Hayyam'a devredilmiştir. Çünkü iyiler birbirini tanır. Ve böylece Hayyam saraya döndü. Artık sarayın yöneticisiydi. Rana ile evlendi. Birlikte büyük kararlar aldılar. Bu saray, çocuklarına miras kalmayacaktı. Çünkü onlar biliyorlardı ki, asıl miras akıl ve hikmettir. Ve en güzel olanı, Rana, Hayyam'ın ne yoksulluğunu gördü, ne de yüzündeki çirkinliği. Hayyam ise, Rana'nın sakat bacağına hiç takılmadı. Çünkü kalpler aşık olduğunda, gözler kör olur. Hepimiz biliyoruz ki, bir gün ölümü tadacağız. Hiç kimse bu dünyadan çöp dahi götüremeyecek. Öyleyse doğru olan hakkı, haklıya vermek değil midir? Allah hepimizi kul hakkı yemekten korusun. Kul hakkını yiyen birisini de görmezden gelmek, yine kul hakkına girmektir. Dilsiz şeytanlardan olmayalım. Umarım hikayeyi beğenmişsinizdir. Bana katılarak üye olabilirsiniz. Ve böylece, hikaye burada bitti. Huzurla, bilgelikle ve sevgiyle.